Adım Kadir Özkaya. Ben 2007 yılından bu yana Şık Makas bünyesinde çalışıyorum. Bizi dünya Cross Jeans olarak tanıyor. Şık Makas temelleri 1930'lara kadar uzanan köklü bir aile şirketi. Adapazarı'nda kuruluyor. 60'lı yıllardan itibaren İstanbul'da operasyonlarını yürütmeye başlıyor. Ve 70'li yıllardan bu yana da denim hazır giyim üretimi yapan Türkiye'nin en köklü hazır giyim üreticilerinden birisi Şık Makas. Biz denim hazır giyimi konusunda uzmanlaşmış bir firmayız ve biz kumaş üretmiyoruz. Kumaştan başlayarak nihai ürüne kadar bütün aşamaları bu çatı altında gerçekleştirebiliyoruz. Yaptığımız üretim hem kendi markamız Cross Jeans markası için hem de dünyanın her tarafından markalar, retailerlar için yaptığımız üretimlerden oluşuyor. Ralph Lauren, Warner Group, Bestseller Group, H&M Group, Inditex Group gibi müşteri portföyümüz var. Hem onlar için üretimleri gerçekleştiriyoruz hem de kendi markamız Cross Jeans için denim hazır giyim üretimi gerçekleştiriyoruz. Biz Eliar'ın teleskop yazılımını kullanıyoruz. SLD otomasyon ünitelerini kullanıyoruz. Kurutma makinelerimiz var, yıkama işletmesinde kullandığımız. Orada da bir yine Eliar'la beraber çalışıp olgunlaştırdığımız bir kurutma otomasyonu kısmı var. Orada da yine Eliar'ın programatörlerini kullanıyoruz makinelerimizi yönetmek için. Aslında otomasyon dediğimiz uygulamalar da bizim için özellikle son 10-15 yıldır attığımız her adımda gözettiğimiz üzere sürdürülebilirlik adımlarının bir parçası. Sürdürülebilirlik sadece çevresel anlamda kazanımları, duyarlılıkları ifade eden bir kavram değil. Bu bir üst kavram olarak ele alırsak bunun çevresel etkiler, sosyal etkiler ve günün sonunda da ekonomik etkileri var. Üçlü bir sac ayağı bu. Tüm otomasyon uygulamaları da aslında sürdürülebilirlik adına yaptığımız aktiviteler ve bunlara hizmet eden birer uygulama. Eliar'la yıkama işletmesinin otomasyonunu gerçekleştirdik. Biz bunu 2013 yılında sizlerle beraber çalışmaya başladık. Önce tahayyül ettik, hayal ettik bunu nasıl yapabiliriz diye. Çünkü bu denim sektöründe bildiğimiz, araştırdığımız kadarıyla bizim düşündüğümüz ölçekte başarılmış bir iş değildi. Bunun bir takım kısmi örnekleri vardı ama bütünü başarılmamıştı. Yani yazılımı kullanarak reçeteleri yazacaksınız, online transfer gerçekleştireceksiniz. Bütün transferler otomasyon üniteleri tarafından realize olacak. Makineler otomatik koşacak. Bu kapsamda bir bütünlük denim hazır giyiminde başarılmamıştı. Burada yaptığımız tek şey yıkama makinelerine el değmeden otomatik bir şekilde kimyasalların ulaştırılması değil. Bu işin sadece bir parçası. Ama bu bütüncül bir sistem. Aynı zamanda reçete yazılımları, bunların ileride gerçekleşmelerinin takip edilmesi, takip edilebilirliği, izlenebilirliği ve bütün sistemin bize feedback yapabilir, geri besleme yapabilir unsurlara sahip olması onun hem sosyal hem çevresel sürdürülebilirlik anlamında bize çok ciddi faydalar getirdi. Bunların olmadığı ve olduğu zamanları kıyaslarsak en önemli etkisi birincisi iş sağlığı ve güvenliği anlamında. Ki bu sosyal sürdürülebilirlik ilkesidir. Burada operatörlerin operasyonla olan doğrudan bağını bir otomasyon sisteminin gerçekleştirmesi o operasyonun yaratabileceği muhtemel riskleri ortadan kaldırır. En önemli unsurlardan birisi bu. Yaptığınız uygulamaya göre çevresel etkiler yaratır, size tasarruflar getirir. Yanlış kullanımların, farkında olmadan yapılan hataların önüne geçer. İleride yapabileceğiniz hataları engellemenizi sağlar çünkü izlenebilirliği vardır. Geçmişte sahip olmadığınız izlenebilirlik fırsatlarını elde edersiniz. Bunun bir de verimlilik etkisi oluşur. Kendiniz için bir avantaja dönüştürebilirseniz size esneklik de sağlayabilir. Tüm bunları birleştirdiğiniz zaman da ekonomik anlamda sürdürülebilirliğe çok ciddi katkı sağlar. Dolayısıyla otomasyon tüm sektörler olduğu gibi tekstil hazır giyim sektörü içerisinde artarak uygulanması gerekli olan bir olgu.
Biz de bunun her anlamda fırsatını arıyoruz. Her noktada fırsatını arıyoruz ve uygulamaya çalışıyoruz. Bu aşamada bunu tamamen dışarıdan bakan, buna yabancı olan çalışanlarımız, özellikle mavi yakalı personelimiz, ya acaba bu bizim işimizi elimizden mi alacak diye düşündü. Halbuki tam tersi oldu. Biz otomasyon uygulamasından sonra yıkama alanındaki istihdamı artırdık. Çünkü bununla elde edebildiğimiz başka avantajlarımız oluyor. Daha esnek olabiliyoruz, daha hızlı olabiliyoruz, daha güvenilir bir, tekrarlanabilir bir üretim yapma fırsatı elde ediyoruz. Bunun bize pozitif yansımaları oldu. Herkesin bu bakış açısıyla işe yaklaşması lazım. Ben bundan nasıl fayda sağlayabilirim ve bunu gelecekte işimi büyütecek şekilde, iyileştirecek şekilde nasıl adapte edebilirim? Soruyu böyle sorup çıktılarını almaya çalışırsak o zaman olumlu taraflarını görmeye başlarız. Elbette ki hepsi maliyet, hepsi bir yatırım unsuru. Bunların hepsi gözetilmek durumunda. Ama günün sonunda fayda sağlayabileceğiniz alanlar mutlaka olabilir. Herkes aynı otomasyonu kendi işletmesinde uygulamak durumunda değil. Otomasyon deyin, dijitalleşme deyin, her neyse bunlara hizmet edebilecek bütün yatırımlar her işletmede aynı biçimde yapılmak durumunda değil. Ama fırsat alanları her işletme için olabilir. Açık bir zihinle bunlara yaklaşmak lazım. Küçük parçalar halinde de olsa kimi zaman bunları başarabilmenin yollarını aramak lazım. Aradıkça da muhakkak fırsat alanları bulunuyor. Hatta eşsiz bazı uygulamaları da yapmak için alan yaratabiliyorsunuz. Tüm bu uygulamalar çalışanlar için aynı zamanda daha iyi bir çalışma sahası yaratmaya hizmet ediyor. Onlar da ergonomi anlamında, iş gücünün, beden gücünün kullanımı anlamında ve prosesin gerçekleştirildiği anda oluşabilecek riskler anlamında en güvenli ortama kavuşmuş oluyorlar. Tabii bu onlar için de bir memnuniyet kaynağı haline geliyor. Tekstil konfeksiyon eğitim öğretimi anlamında konuşursak Türkiye oldukça iyi durumda diyebiliriz. Olanaklar anlamında da fakat tabii bu haliyle tekstil konfeksiyonu olan ilginin azalmasıyla paralel olarak buradaki öğrenci kitlesinin kalitesi de temel anlamda biraz düşüyor. Ama akademilerimiz olsun, akademisyenlerimiz olsun bu anlamda köklü bir geçmişe sahip olduğumuz için oldukça ileri seviyedeler diyebiliriz. Mesleki eğitim anlamında daha alt kademeye inersek teknik liseler veya meslek yüksekokulları anlamında söylersek orada da çok geniş bir ağ var. Fakat yine ilgiye paralel olarak oraya giden kitlenin de kalitesi kısmen daha düşük. Tabii bu tekstil konfeksiyon, tekstil hazır giyim sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeriyle bu tablo aslında eşleşmiyor. Bu sektör kendi başına bir aslında başarı hikayesi. Bizler de o hikayenin içerisinde satırlar arasında yer alan bireyleriz ve kurumlarız, organizasyonlarız aslında. Yani 1970'lerde, 80'lerde özellikle çok büyük bir yükselişle ekonominin içerisine entegre olmuş, ihracatı sırtlamış, istihdamı sırtlamış ve hala da bu alanlardaki primer pozisyonlarını ekonominin büyümesine paralel olarak doğal bir akışla her ne kadar o pozisyonlarını kaybetse de hala ekonomi içerisinde, sosyoekonomik yaşam içerisinde son derece büyük bir yeri var tekstil hazır giyim sektörünün. Yani bugün baktığınız zaman 2 milyona yakın doğrudan istihdamın öznesi. Bunun 1 milyonu kayıtlı istihdam, geri kalanı sektöre servis veren diğer unsurlar. Baktığınız zaman işte 30 milyar dolarlık bir ihracat büyüklüğü var. Türkiye'nin ihracatının %15'ini, 20'sini değişen oranlarda karşılayabilen devasa bir sektör. Köklü bir yere sahip. Aslında daha büyük bir popülariteyle, doğru ifadeyle karşı karşıya olması gereken bir alan. Ama tabii dünya değişiyor, dönüşüyor. Yepyeni sektörler karşımıza çıkıyor.
işte medyada, haberleşmede, eğlencede daha çekici alanlar ortaya çıkabiliyor. Bunlardan da etkileniyor. Fakat her durumda bizim üretici olarak da, eğitim, öğretim anlamında da çok güçlü, köklü bir altyapımız var. Mesele onları daha çekici hale getirebilmek. Şık Makas özellikle son 15 yıldır tamamen sürdürülebilirlik odağında hareket ediyor. Makine yatırımlarını, insan kaynakları yatırımlarını, süreç geliştirmelerini, iş modelini sürdürülebilirlikle beraber inşa ediyor. Bunun yansımaları bir kere üretim sahasında bize çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik olarak hizmet edebilecek makine yatırımları, renovasyon, teknoloji yenileme, modernizasyon ve yenileme yatırımları yapıldı. Üretim sahaları buna göre şekillendirildi. Dolayısıyla biz sürdürülebilirlik ilkeleri çevresinde ürün işleme anlamında denim sektöründeki bütün yeteneklere haiziz. Ve bunları diğer unsurlarla çerçeveliyoruz. İşte elektrik enerjimiz güneş panellerinden geliyor tamamen. %100'ü artık yeşil enerji olarak kullanılıyor. Ve hepsi bizim tesislerimiz. Suyumuzu geri kazanıyoruz. Üretim proseslerinde kullandığımız su deşarj edilmiyor. Önemli bir oranda geri kazanım yapıp tekrar üretim işlemlerine dahil ediyoruz. Science Based Target Initiative üyesiyiz. Birleşmiş Milletler'in global sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmak için koyduğu hedeflere biz de uyum sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz. Karbon ayak izimizi ölçüyoruz. Kendimize hedefler koyup SBTi hedefleriyle angaja olacak şekilde projeler geliştiriyoruz ki karbon ayak izimizi azaltabilelim diye. Bizim ürün bazlı ve proses bazlı sürdürülebilirlik etkilerimizi ölçme yeteneklerimiz var. Müşterilerimizle bu verileri paylaşıyoruz. Bir müşterimiz bize yaptırdığı herhangi bir ürünün çevresel etkisini ölçebiliyor, değerlendirebiliyor ve konvansiyonel üretimle bu öznel üretimin arasındaki farkları anlayıp kendisi için anlamlandırabiliyor. Markalarla bu anlamda yaptığımız işbirlikleri, ürün çıktıları var. Yaklaşık 3 yıldır göğsümüzü gere gere life cycle assessment'lı ürünleri üretip müşterilerimize servis edebiliyoruz. Dolayısıyla ürünün sıfırdan bütün süreçlerini ele alarak nihai ürün haline gelene kadar ki tüm sürecini değerlendirebilir haldeyiz. Sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlıyoruz. Bu GRI tabanlı bir rapor. Bizim sürdürülebilirliğe ilişkin yaptığımız bütün aktiviteleri bu rapor bütünleyip paydaşlarımıza anlatıyor. Bizim erişmek istediğimiz nokta şu: müşterimiz bizden talep etsin veya etmesin, biz o sürdürülebilirlik değerlerini bütün ürünlere yansıtabiliyor olmayı istiyoruz. İşte bunun için bütün bu uygulamaları yapıyoruz. Üretim hattının içerisinde hangi ürün akarsa aksın, yıkamadaki otomasyondan geçerek işlenecek. Manuel proseslere sahip olmayacak. Tamir oranlarımız düşük olacak. Yani bir hiç için tüketim yapmayacağız. Çünkü tamir demek katma değer yaratan bir proses değil. Aslında o bir hiç. Ama kaynak tüketen bir işlem. Hepsi güneş enerjisinden gelen elektriği kullanarak üretilecek. Kullanılan su geri kazanılacak. Bütün uygulamalarımız, otomasyon içersin, içermesin, ne olursa olsun, hepsi bu amaca hizmet ediyor olmalı. Bu ancak bizi sürdürülebilirlik anlamında en üst noktaya taşıyabilir. Biz bunun tahayyülündeyiz, bunun peşindeyiz. Yaptığımız uygulamalarda da bu doğrultuda ilerliyoruz. Türkiye'de tekstil konfeksiyonun hikayesi oldukça eski. Bir ülkede sanayileşmeyi sağlamanın, hem sanayileşeceksiniz hem bir finans birikimi oluşturacaksınız. Sonra başka alanlara doğru da genişlemeye başlayacaksınız. İnsanlar çalışma kültürünü anlayacak, öğrenecek, kavrayacak.
Başka sektörler bununla paralel büyüyecek ve iş yaşamı genişleyecek. Bunun için bir lokomotife ihtiyacınız var. İşte tekstil konfeksiyon aslında bizim gibi pek çok ülke tarafından da seçilmiş, bu anlamda önemli bir lokomotif. Bugün başka ülkeler o süreçlerden geçiyor. İşte Uzak Doğu'da Bangladeş gibi, kısmen Hindistan gibi ve daha pek çok sayabileceğimiz ülke bu tür süreçlerden geçiyor. Onlar da sanayileşmenin ön adımını tekstil hazır giyimle atıyorlar. Biz bu süreci yaşadık. Devlet bunu seçti, üzerine eğildi, büyüttü ve tekstil konfeksiyon bu anlamda müthiş bir fonksiyon oynadı. Hala da oynamaya devam ediyor. Özellikle 70'li 80'li yıllardan itibaren tekstil ve hazır giyim sektörü çok büyük bir büyüme trendine girdi Türkiye'de. 3 haneli rakamlarla büyümüş, 4 haneli rakamlarla büyümüş. İhracatta çok önemli pozisyonlar almış. Bugün de bu ülkenin sosyoekonomik hayatında çok önemli bir yere haiz konumda. Ve çok ilginçtir burası. Hep şöyle bir dönüşüm düşünülür. Tekstil konfeksiyon bir ülkede gelişmeye başlar, en üst noktaya gelir, ondan sonra yok olur, gider. Türkiye'de de hep yok olup gidecek. Yani bir gün artık tekstil konfeksiyon diye bir şey kalmayacak diye konuşulur. Ben 2000 yılında üniversiteye girdim. Girdiğim zaman bu konuşuluyordu. Türkiye'yi artık terk edecek diye. Türkiye'yi terk etmedi. Doğru şekilde yerleşik olduğu hiçbir ülkeyi de terk etmedi. Sadece değişip dönüşüyor. Ve o ekonomi içerisindeki birincil sektör fonksiyonunu artık başka sektörleri devrediyor. Bu da doğal bir gelişim. Ama asla ve asla yok olup gitmiyor. Bugün Eurotex'in, Avrupa Tekstil Üreticilerin Çatı Birliği, Eurotex'in raporlarını incelerseniz orada üretilen, yaratılan tekstil ve konfeksiyonla ilintili yaratılan katma değerin Türkiye'de dahil olmak üzere çok büyük tekstil konfeksiyon ülkelerinden daha büyük olduğunu görürsünüz. Çünkü hiçbir şey terk edilmiyor. Aslında değişip dönüşüyor. Türkiye'de bu süreci yaşıyor. Artık Türkiye'de teknik tekstiller de üretiliyor. Veya commodity denilen tekstil ürünlerinden daha nitelikli, hazır giyim ürünlerinden daha nitelikli, daha katma değeri yüksek, markalaşmış ürün grupları Türkiye'de üretiliyor. Dolayısıyla tekstil konfeksiyon önemini hiçbir zaman kaybetmeyecek, bunu koruyacak, daima da ülkenin bu önemli bir unsuru olarak yer almaya devam edecek. Türkiye'deki kurulu tekstil hazır giyim yatırımı 300 milyar doların üzerinde. Yani bu değerler kolay yaratılabilir değerler değil. Muhakkak yaşamaya devam edecek ama değişip dönüşecek. O değişim dönüşümün içerisinde herkes de kendisine göre doğru pozisyonu, doğru yöntemleri kullanarak almaya çalışacak. Hepimiz günlük yaşamda satın alım tercihlerinde bulunuyoruz. Ürün ve hizmet satın alım tercihlerinde. Burada ben dünyaya olan, çevreye olan, insanlara olan etkilerimi nasıl daha aza indirebilirim sorusunun arkasında bulunmamız lazım. Bunu düşünerek tüketim tercihlerimizi belirleyebiliyor olmamız lazım. Eliar'ın ve onun gibi sürdürülebilirlik için çalışan her firmanın bütün çabalarını destekliyoruz. Eliar'ı 40. yılı dolayısıyla tebrik ediyorum. Eliar'ı biz çok iyi tanıyoruz, çok iyi iş başarıyor. Hem iyi bir partner hem de bir Türk teknoloji şirketinin gelebildiği yerleri göstermesi açısından da gurur verici bir örnek. Nice 40 yıllara diliyorum Eliar için. Yaptığı işi de genişleterek devam ettirmesini diliyorum.